Merhabalar, ben Yıldız Sanat, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere UI UX Design alanına nasıl yöneldim bundan bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. O zaman videoya geçelim. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, ben ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldum. Ancak şu anda UI UX Designer olarak İKAS'ta çalışmaktayım. Bu endüstriyel tasarımdan UI UX Designer olmaya kadar geçenki sürede bu sürece nasıl karar verdim bundan bahsedeceğim. Eminim ki sizin de bazen kafanız karışıyordur. Hangi alana yönelsem, endüstriyel tasarım okudum ama grafik tasarımı mı okusam acaba ya da arayüz tasarımcısı mı olsam gibi kafanızda soru işaretleri olabilir. Belki benim yolum size yardımcı olur. O yüzden ben de kendi serüvenimi anlatmak istiyorum. Öncelikle tabii ki lisede tercih yaparken ben kesinlikle ürün tasarımcısı olacağım, ürün tasarımı okumak istiyorum diye bu bölüme girmiş oldum. Okurken de aslında endüstriyel tasarımcı olmayı planlıyordum. Yani ürün tasarımcısı olmayı planlıyordum. Ve garip bir şekilde o zamanlar arayüz tasarımını hiç sevmiyordum ya da çok sıkıcı geliyordu. Sadece ürün tasarımcısı olmak istiyordum açıkçası ve o zamanlarda aslında bu alan çok popüler değildi. Sonra üniversite bitince ben direkt yüksek lisansa gittim İtalya'ya. Ama tekrar aynı alanda gittim. Belki şu anki yoluma baktığımızda bu bir hata olarak ya da bir yanlış olarak görünüyor olabilir ama o zamanlar çok bir bilgim yoktu ya da beni yönlendiren biri yoktu. Fikir aldığım biri de yoktu. O yüzden hızlıca karar vermek istedim ve o zaman arayüz tasarımına yöneleceğimi gerçekten düşünmüyordum. Tamam, ben gene ürün tasarımıyla alakalı bir yüksek lisans yapayım diye düşünüyordum. Sonra hemen zaten yüksek lisansa geçtim. Ancak orada fark ettim ki yani ben böyle biraz ürün tasarımından sanki sıkılmışım. Yabancıların yeteneklerini de görmüş oldum. Dijital olarak neler yapıyorlar, neler sunuyorlar. Ve benim dijital tasarım daha çok ilgimi çekmeye başladı. Dijital tasarımdan kastım daha böyle o zamanlar işte grafik tasarım atıyorum ya da sosyal medya için post yapmak olabilir. Ama bir yandan da tabii ki arayüz tasarımına mı yönelsem acaba diye düşünüyordum. Ama sonunda dedim ki ben bir deneyeyim. Yani gerçekten acaba ilgimi çekiyor mu? O kadar istekli miyim bu konuda? Yüksek lisans stajımı bir gözlük markasında yaptım. Oranın sosyal medyası için bazı postlar hazırladım. Bu süreçte fark ettim ki ben grafik tasarım için o kadar yetkili biri değilim. Yetkili biri olmak zorunda da değilim. Hani istesem zaten kendimi geliştirirdim. Ama ikinci olarak da çok istekli de değilim. Onu fark ettim. Hani endüstriyel tasarımda o kadar çok şey barınıyor ki. Ben böyle daha kombinasyonlu bir şey istiyordum. Öyle söyleyeyim. Grafik tasarım da aslında çok ilgimi çekmediğini fark edince artık yüksek lisans bitti. Ben iş yerlerine başvuracağım ve bu başvurularda sadece UI UX dizaynlara başvurmak istiyordum. Tabii ilk işim olacağı için de hani ne olur ne olmaz diye grafik tasarım ilanlarına da başvurmuştum ancak önceliğim o değildi. Hani biraz daha deneyim olsun diye başvuruyordum diyeyim. Tabii üniversitede bazı projelerimde arayüz tasarımı vardı ancak bunlar böyle bir şirkete sunabilecek kadar çok yetkinlikte değildi ve portfolyom çok dolu değildi. Tabii o süreçte bir sıkıntı yaşadım. Yani portfolyom yetersiz, deneyimli değilim. O yüzden beni işe almak istemiyorlar. Bir tane iş görüşmesinde olan bir tasarımcı başka bir kıza sonra iş görüşmesinden sonra LinkedIn'den yazmıştım hani. Ne düşünüyorsun? Sence neden elendim ve benim yolum nasıl olmalı? Arayüz tasarımına yönelmek istiyorum ama portfolyom yok. Yani düzgün bir portfolyom yok en azından. Sence ne yapmalıyım demiştim. Bir yerden para almadan çalışmayı teklif et belli bir süre ya da stajyer olarak başla dedi. Çünkü deneyimsizken çoğu şirket seni almak istemeyebilir. Sen de bu süreçte deneyim kazanırsın. Stajyer olarak başlarsan da iyi olduğunu görürlerse zaten normal çalışan gibi devam edersin dedi. Sonra bana mantıklı geldi. Yani ben artık stajlara falan da başvurmaya başladım. Ben zaten şu anda çalıştığım yeri uzun süredir takip ediyordum, İKAS'ı. Orada bir iş ilanı görünce başvurmak istedim. Beni almayacaklarını da biliyordum aslında. Çünkü daha deneyimli birini istiyorlar ve stajyer almadıklarını da biliyordum. Ancak şansımı denemek istedim. İKAS'ta stajyer serüvenim başlamış oldu. Arayüz tasarımındaki deneyimimi İKAS'la kazanmış oldum. Çünkü gerçek bir deneyimdi benim için. Hani bazen portfolyolarda sunuyoruz işte üniversitedeki projeleri ya da kendimiz evde yapmaya çalıştığımız işte redesign projelerini sunabiliyoruz. Ancak bunlar gerçekten yetersiz kalıyor. İşin içine girmedikçe öğrenilmiyor ve
En kolay öyle öğrendim gerçekten de, ki Figma'yı da öyle çok kullanmayı bilmiyordum. Ben İKAS'ta stajyer olmadan bir ay önce falan ilk Figma'yı indirip kullanmışımdır, öyle söyleyeyim. Tabii şöyle bir durum da var. Neden ben endüstriyel tasarımdan arayüz tasarımına yöneldim? Son zamanlarda çok popülerliği arttı biliyorsunuz ve iş alanları çok artmaya başladığı için ben bu alanı merak ettim ve ilgimi çektiğini görünce bu alanda çalışmak istedim. Çünkü Türkiye'de bence imkanları çok daha fazla ürün tasarımdan, öyle düşünüyorum. Bu videoyu çekmemin amacı da şuydu. Bana soruyorsunuz, acaba arayüz tasarımcısı mı olsam, ürün tasarımcısı mı olsam, grafik tasarımcısı mı olsam diye. Aslında her şey mümkün tabii ki. Ancak bunları deneyimlemeniz gerekiyor. Yani gerçekten hangisini istiyorsunuz, gerçekten hangisini seviyorsunuz. Benim şöyle bir önerim olacak bunu anlayabilmeniz açısından. Hazır öğrenciyseniz, eğer kafanız karışıksa, işte diyorsunuz ki grafik tasarımcı mı olsam, arayüz tasarımcısı mı olsam. Bu iki alanda da farklı yerlerde staj yapın. Bu arada sadece zorunlu stajınızı yapmak zorunda değilsiniz. Ek olarak da staj yapabilirsiniz. Bunları deneyimlerseniz eğer iş yerlerinde, o zaman sizi bu iş gerçekten tatmin edecek mi? Sizin yetkinlikleriniz nedir ya da bu alanlarda çalışmak için neler yapmalısınız? Bunları görüyor olacaksınız ve sonunda karar veriyor olacaksınız. Hani oturup düşünüp işte acaba hangisine yönelsem yerine deneyimleyin. Yani bir şey yapın, bir adım atın. Bu gerçekten çok önemli bence. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Her zaman cevaplarım. Ve hepinizi öpüyorum o zaman. Sağlıcakla kalın. Mutlu günler diliyorum.